Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte üzerimde görmüş olduğunuz altıgen motiflerden oluşan bu hırkayı öreceğiz. Ben arkasına bu şekilde etnik desenler koydum. Değişik bir model elde etmeye çalıştım. Ve benim çok hoşuma gitti. Yapım aşamaları da oldukça basit bir model. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Altıgen hırkamız için papatya kek ip kullanacağım. Bu şekilde renkli bir ip. İp numarasını merak edenler için 224 numara. Ve ekstradan bir de siyah kullanmak istiyorum. Himalaya'nın bebe ipini aldım. Aynı kalınlıktalar. Yani siyah olarak bunu bulduğum için bunu aldım daha doğrusu. Herhangi bir aynı kalınlıkta siyah ip de kullanabilirsiniz. Şöyle bunları bir kenara alalım. Buradan bir parçayı yaptım. Ve nasıl durduğunu göstermek istiyorum sizlere. Küçük bir kısmını yaptım. Tamamını yapmadım. Bu şekilde renk sıralaması yaptım ben. Şöyle de göstereyim. Şimdi bunu oluşturacağız. Şu orta kısmından başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçlü trabzan yapacağız. 6 tane üçlü grup diyelim biz buna. Ben şu üçlü trabzanları, yani 3 tane trabzanı hep üçlü grup olarak söyleyeceğim sizlere. Şimdi bunu yapmak için başlayalım. Ben şöyle küçük bir ip ayarladım. Bunun orta, yani diğer ipe göre ördüğüm için bunu da yine aynı yerlerinden almaya çalışacağım. Bunun kahverengisi biraz kenarda kaldığı için diğerinden artan kahverengiden kullanacağım şimdi. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle ucunu biraz bol bırakıyorum halkanın. Sonrasında halka içerisinde tığ numaramı söylemedim galiba. 3,5 kullanıyorum şu anda. 4 de uygundur. Halka içerisinden 3 tane zincir çekerek başladım. Şimdi hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir üçlü grup yapacağım şimdi. Bundan 6 tane yapacağız bu şekilde. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Bakın şu an 3 tane oldu. Bir 3 tane daha üçlü grup yapacağım. 1 2 3 2 zincir çektim. Tekrar bir üçlü grup yapıyorum. Beş oldu. 2 zincir çekiyorum. Yine bir üçlü grup yapıyorum. Bunu bitirdim. Son olarak 2 zincir çekeceğim ve şuradan bağlayacağım ama öncesinde halkamı güzelce bir sıkılaştırıyorum. Sonrasında şu zincirlerin içerisinden şöyle üst sıraya taşıyacağım ben. Bu son çektiğim 3 zincirin tepe noktasından buradan yürütme yaparak son 2 zincirimi bağlıyorum. Bağlayamıyorum. Bağlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Tepe noktasına batıyorum. Ve yürütme yaparak bağladım. Evet, başardım. Şimdi buradan ikinci bir sırayı yapacağım. Şuradan yürütme yaparak sıra başına geliyorum. Şu 2 zincirin ortasına geliyorum. 3 zincir çekiyorum ve tekrar 2 tane trabzan yapıyorum.
Yine 2 zincir çekiyorum. Yine üçlü bir grup yapıyoruz. 2 3. Bu sefer buradan bu tarafa geçmek için sadece bir zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bakın 2 zincire geçiyorum. Bir üçlü grup. İki zincir ve tekrar bir üçlü grup yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bakın şöyle bir köşe oluşturdum. İkisinin arası. Şunlar köşelerimiz. Bu köşelerde her seferinde, yani bir tanenin iki zincir olan kısma 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan yapacağız. Şu ortada kalan kısımlara da sadece aralarında birer tane zincir çekerek yapacağız. Şimdi hemen diğer 2 zincirli köşeye geçeceğim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bu 2 zincirli kısma 3 tane trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapıyorum. Ve 3. Bir köşeyi daha tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içerisine 3 tane trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapıyorum. Bir köşemizi daha tamamladık. Bakın şu an 1 2 3 4 köşemiz oldu. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen 2 zincir içerisinden 3 trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve yine bir köşeye geldim. Buraya yine 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve buradaki 3 tane çektiğimiz zincirin tepe noktasına yürütme yaparak bağlıyorum. Şimdi ben burada renk değiştireceğim. Onun için burada bir zincir çekeceğim ve ipimi kopartacağım. Buradan ipimi koparttım. Bunu arka kısımdan saklıyoruz. İşte bu saklama işlemlerini sonra yaparım. Şimdi renk değiştireceğim ve siyah ipimi alacağım. Ve bir sıra siyah gideceğim. Bakın buradan tekrar göstereyim size. Şöyle yarım göstereyim. 2 sıramızı ördük. Şimdi buradaki siyahı öreceğiz. Sonrasında diğer renklere devam edeceğim. Şimdi siyah örelim bir sıra. Artık modelimiz kendini belli etmeye başladı. Şöyle katlama yöntemini göstermeye çalışıyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Böyle oluştu. Tekrar katlama yöntemini göstereyim. Bakın şu köşeyle şu köşeyi birbirine çekeceksiniz. Ve böyle olacak. Şimdi yine bir köşeden başlayayım ben şöyle. Üçlü grup yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 2 zincir içerisinden tekrar bir üçlü grup çıkartıyorum.
Bir zincir çekiyorum ve buradaki düz olan boşluğumuza geldik. Burada köşe yok. Bir zincir çektiğimiz yer, altta bir zincir çekmiştik buraya. Şimdi buraya da bir üçlü grup yapıyorum. Köşe kısmına geçeceğiz. Hemen bir zincir çekiyoruz. Üçlü grup. İki zincir ve üçlü grup. Yine düz kısma geliyoruz. Bakın buradan zaten görünüyor. Bir zincir çektim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bugün de tığımdan çıkıp duruyor ipim. Aa. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. 3 trabzan. 2 zincir ve 3 trabzan yapıyorum. Şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bakın altıgenimizi oluşturduk. Bu şekilde bir altıgen. Bunun renk sıralamasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde ben kaç sıra örmüşüm onu söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüşüm şimdilik. Diğer kısmında 17 sıra ördükten sonra bir ölçeceğim şu kolumu. Eğer 17 sıra yeterliyse kolumun genişliği için 17 sırada bırakacağım ve orta kısmına, arka orta kısmına isterseniz bu şekilde yine aynı şekilde bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz üçlü gruplardan. İsterseniz motiflerle birleştirme yapabilirsiniz. Sanırım ben motif tercih edeceğim. Böyle arkasına boyunun uzunluğu kadar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. İki motifi yapalım. İkisini bitirelim. Ondan sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Şöyle söylediğim sayılarda iki parçayı oluşturdum ben. Size kaç santim olduğunu da söyleyeceğim. Siz de ona göre kendi bedeninize göre ayarlarsınız. Bendeki 38 santim, şuradan şu kısma kadar 38 santim. Yine bu tarafta aynı şekilde 38 santim olacak. Şu an tutamıyorum. 38 santim. Şöyle katladığımızdaki genişliği de söyleyeyim. 19 santim civarında. Kaç sıraydı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüşüm ben. Son 2 sırayı şu şekilde aynı renkte bırakmışım. Siyahını örmemişim. Bu genişlik benim kolum için yeterli bir genişlik olduğu için bıraktım bu şekilde. Eğer kolunuz bu genişliğe sığmıyorsa 1-2 sıra daha fazla örebilirsiniz. Bu da bedeninizde genişletecektir. Şimdi bu şekilde durduğunda zaten bir çocuk hırkası genişliğinde oluyor. Kolları geniş ama bedeni dar şu an. Orta kısmından ve alt kısmından, şu alt kısımlardan örmemiz gerekecek. Ben size demiştim şu orta kısmına belki motif eklerim diye. Ben şu şekilde farklı farklı motifler hazırladım. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle ay, yıldız, güneş, işte böyle bu tarz şeyler hazırladım karışık olarak. Sadece bir tanesini göstereceğim. Sadece şu modeli göstereceğim. Şu model oldukça karışık bir model. Eğer bu modeli de isteyen olursa yine yorumlarda belirtirseniz ona göre videosunu çekerim. Çünkü dediğim gibi anlatımı oldukça karışık bir model olacak bu.
Bu da basit bir model. İsteyen olursa yine yorumlarda belirtirseniz bu modeli de anlatabilirim. Ama ben sadece şu modeli anlatacağım sizlere şimdi. Şimdi bunun ikisini birleştirdiğimde bakın şöyle genişliğinin, hırkamın genişliğinin kaç santim olduğunu söyleyeyim size, bendekinin. Şöyle tutalım bakalım. Şu an 49 gözüküyor. Ama şu aralarda birer santim ekleme motifi de olacak. Yani eklemek için de öreceğimiz için bir 51 santime yakın olacak. Yani biraz bol kesim bir hırka olacak benim için. Normal güzel bir hırka olacağını düşünüyorum. Şimdi bu motifin anlatımına geçeceğim sizlere. Herhangi bir renk ipimi aldım. Bu seferkinde de böyle bir mavili grili bir renk yapacağım. İçerisindeki renkleri kullanmaya çalışıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka içerisinden 12 tane trabzan çıkartacağız. Şöyle sihirli halkamızdan bir 3 zincir yapalım. Bunu bir trabzan olarak varsayalım. Şimdi 11 tane daha trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Toplam 12 trabzanı oluşturdum zincirle birlikte. Şöyle motifimi sıkılaştırıyorum halkamı. Şunu aradan geçirip bir üst sıraya geçireceğim. Aynı yerde de bırakabilirsiniz ama ben yürütme yaparak bunu arada kaybedeceğim için şöyle zincirlerin içerisinden geçirerek üst sıraya geçiriyorum. Şimdi bunu bağlayacağım. 3 zincir çekmiştim. Şu çektiğim 3. zincire batıyorum. Sonrasında şu şekilde yürütme yaparak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şimdi artık motifimi alttan bir trabzanına batıyorum. Orta kısmından battım bu arada. Bir tane şu şekilde ikili trabzan çıkartıyorum. Sonrasında şu önüme gelen zincire bakın. Zincir kısmından bir tane sık iğne alıyorum. Şimdi tığımı ipime doluyorum. Önüme gelen trabzandan orta kısmına batıyorum. Bir tane trabzan çıkartıyorum. Bakın şu ortadaki kabarıklıkları oluşturacağız. Aynı zamanda alttan da gizli bir arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi bakın önüme bir zincir geldi. Zincir deliği. Buradan batıyorum. Bir tane sık iğne alıyorum. Şimdi önümde bakın bir trabzan var. Trabzanın orta kısmından batıyorum. Bir tane trabzan çıkartıyorum. Yine önüme zincir geldi. Bu zincirden bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bunu şu kabarıklıklar 12 tane olacak. Aradakiler de 12 tane olacak. Toplamda 24 taneye çıkarmış olacağız. Şimdi önüme trabzan gelmiş. Trabzanın orta kısmına batıyorum. Ve buradan bir trabzan çıkartıyorum. Şimdi sırada zincir var. Bakın zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan geldi. Trabzanın orta kısmından bir tane trabzan çıkartıyorum. Zincir geldi. Zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu toplam
Dediğim gibi 24 tane olacak şekilde tamamlıyoruz. Zaten hepsine battığımız zaman toplamda 24 tane oluyor. Şöyle de göstereyim, bakın. Şuradaki zincir deliklerine sık iğne yapıyoruz. Buradaki trabzanlardan trabzan çıkartıyoruz. Zincirlerden sık iğne, trabzanlardan trabzan çıkartıyoruz. Şu şekilde bir görüntü olacak. Bu sırayı bitirelim. Bir üst sırada tekrar buluşalım. Evet, sırayı tamamladım ve sıranın sonundaki trabzanın başına batarak yürütme yaptım ve bu şekilde bir üst sıraya geçmiş oldum. Bir zincir çekiyorum ve burada bütün önüme gelen delikleri sık iğne yapıyorum. Çok fazla sıkıştırmayalım. Normal bir şekilde şöyle sık iğne geçelim. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Sadece etrafını bir sıra sık iğne dolaşacağız. Bu sırayı bitirelim. Bir üst sırada tekrar buluşalım. Evet, sırayı bitirdim. Yine yürütme yaparak bağladım. Şimdi bir üst sıraya geçtik. Bir üst sıraya geçtikten sonra şu şekilde 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Önüme gelen ilk trabzandan, ilk zincir deliğinden şöyle bir tane yarım trabzan çıkartıyorum. Başını tığda bırakıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar şöyle bir trabzan çıkartıyorum. Tığımda şu şekilde 3 tane ilmek olacak. Üçünü birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçeceğim. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum. Hemen yanındakine şöyle şu şekilde 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Başları tığda kalacak. Bu şekilde. Tığımda 4 tane ilmek olduğu zaman hepsini birlikte çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Şurada bir taneyi boş bırakıyorum. Hemen yanındakine yine aynı işlemi yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Başını tığda bıraktım. İkinci trabzanı yaptım. Başını tığda bıraktım. Üçüncü trabzanı yaptım. Başını tığda bıraktım ve hepsini birlikte çektim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir tane boş bıraktım. Diğer yanındaki trabzandan yine 3 tane trabzan çıkartıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bu sıra bu şekilde tamamlanacak. Şu papatyalardan toplam elimizde 12 tane olacak. Şunlardan, yapraklardan. 12 tane yaprak olduğunda sıramız zaten bitmiş oluyor burada. Ve bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sırayı anlatacağım sizlere. Evet, şimdi yürütme yaparak 3 zincir çekip son en başta yaptığım zincirle bağladım. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle 2 zincir çekeyim. Şuradan hepsini birlikte topluyoruz. Şöyle bir trabzan yapıyoruz. Sonrasında artık siyah ipi de devreye sokmamız gerekecek. Bakın şöyle bir trabzan yaptım. Tığda bıraktım birazını. Son başını almayı tığda bıraktım. Ve artık siyah ipimi devreye sokacağım. Buradan siyah iple ilmeğimi alıyorum. İpi biraz burada bol bırakın. Alttan yürüteceğiz. Şu iki ipi alıyorum bu şekilde. Buradaki 3 zincir içerisine trabzan yapacağız. Kaç tane yapmışız? 4 tane. Şimdi birinciyi yaptım. İkinci trabzanı yapıyorum. 3 ve 4. 4 trabzanı yaptım. Son başını çekmedim. Şimdi burada renk değiştireceğim.
Şöyle şu gri ipimi aldım. Rengimi değiştirdim. Şimdi buradan tığıma ilmeğimi doladım. Bakın şu kısımdan baştan hepsini birlikte alıyorum. Buradan bir trabzan yapıyorum ve ilmeğin başını tığda bırakıyorum. Şimdi siyahla ilmeğimizi alıyoruz. Yine bunları alttan yürüterek yan tarafa geçireceğim. 3 zincire 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü trabzanı yaparken şu şekilde sadece başını tığda bırakıyorum. Gri ipe geçiyorum. Ve şu şekilde ilmeğimi alıyorum. Bu arada gri ipi sıktırmayın. Sıkarsanız buradan trabzanlar çekilmiş olur. Sıkmadan renk değiştiriyoruz her seferinde. Şimdi buraya geldik. Buradan hepsini birlikte alacağız. Şu arkadaki siyah ipi bayağı bir yürüttüm. Kalanını şuradan alayım. Dolanmasın bize. Buradan hepsini birlikte alıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Şimdi yine ipimi değiştiriyorum. Başta bakın 2 ilmek var. Şimdi siyah iple zincir içerisine 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 dördüncü trabzanı yaparken şöyle bir kere alıyorum. Bırakıyorum. Diğer iple şu şekilde alıyorum. Buradan yine hepsini birlikte tutarak şöyle bir trabzan aldım. Tığda ilmeği bırakmıştım. Hemen siyahla ilmeğimi tamamlıyorum. Bu şekilde, sıra bu şekilde tamamlanacak. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Şöyle de göstereyim bakın nereyi yaptığımızı. Şu kısımları yapıyorum. İnşallah siyah gözüküyordur. Yapıyorum ama biraz zor gözüküyor herhalde. Ama zaten buradaki trabzan sayısını söylüyorum size. 4 tane trabzan var. Asıl mesele şu sırayı anlatırken olacak. Bakalım nasıl anlatacağız. Şimdi sıramı bitirdim. Şuradan yürütme yaparak bir üst sıraya geçtim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Artık şu iple işim kalmadı. Şunu şöyle keselim. Bunu da buradan saklarız en son. Şimdilik böyle kalsın. 3 zincir çektim. Şimdi bu köşe olarak buradan başlayacağım. Şunu şöyle bir odaklamaya çalışayım. Sanki bozuluyor o da. 3 zincir çektim. Şu an bakın şu gri ipin üzerindeyim. Gri ipten bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Uzun trabzan. 1 2 zincir çekiyorum. 2 zincirimi çekmiştim. 3 zincirimi tam olarak hatırlayamadım ama 2 zincir yeterli olacaktır. 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Yine o gri zincir içerisinden yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum bir tane. Bakın şu an 3 zincir, bir üçlü trabzan. Şurada 2 zincir var. Yine bir üçlü trabzan yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı delikten bir üçlü trabzan daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen yanına geçeceğim. Şurada yanda gelen siyah. Siyaha bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bakın tığıma ipimi doladım. Hepsini birlikte çektim. Şimdi buradan sık iğne yaparak devam edeceğim. Bir sık iğne, 2 3
4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğne yapıyorum. 9 tane yetiyordu herhalde. Bakayım bir. Evet, 9 tane sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen önüme gelen ilk zincire bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi önüme gelen şu gri olana iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 3 seferde çektim. Bir. Bu ikincisi. Uzun trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Tığıma ipimi doluyorum. Yine aynı gri olan, renkli olan zincirden yine 2 tane üçlü trabzan çıkartacağım. Bir tane çıkarttım. İkinciyi çıkarttım. Tığıma ipimi doladım. Hemen yanına gelen zincirimizden bir tane ikili trabzan çıkartıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen yanındakine bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya burada sanırım 10 tane yapmamız gerekiyor şu sık iğneyi. Ben 9 diye hatırlıyorum ama evet 10 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. 10 tane sık iğne yaptık. Şurada da aynı şekilde. Emin olamadım ama 10 tane sık iğne yaptım. Tığıma ipimi doladım. Şuradan bir tane hemen önüme gelen delikten bir tane yalancı sık iğne yaptım. Tığıma ipimi doladım. Hemen yanına gelen zincire bir tane ikili trabzan yaptım. Evet. Şu an gri olan zincir geldi. Tığıma ipimi doladım. Bu gri olandan bir tane iki tane üçlü trabzan çıkartacağım. Birini çıkarttım. İkincisini yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı gri olan delikten 2 tane üçlü trabzan çıkartıyorum. Şöyle 1 ve 2. Şimdi bir saniye ipimi açayım. Yere düştüğü için çekmem gerekiyor. Tığıma ipimi doladım. Bakın şuradayım yine hemen. Buradan bir tane ikili trabzan çıkarttım. Tığıma ipimi doladım. Bir tane yalancı sık iğne yaptım. Şimdi 10 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Ekrana da bakmadım. İnşallah çok yukarıda örmemişimdir. 8 9 ve 10. Şimdi 2 tane bakın şuradan gözüküyor mu? 2 tane siyah var. Bunun bir tanesine yalancı sık iğne yapıyorum. Bir tanesine ikili trabzan yapıyorum. Şurada gri olana da 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir ve 2 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 zinciri yapalım. 2 üçlü trabzanı yaptım. 2 zinciri yaptım. Aynı delikten tekrar 2 tane üçlü trabzan çıkartıyorum. Evet, son bir köşemiz kaldı. Bunu da yine anlatayım. Sıradaki deliğimize bir tane ikili trabzan,
Onun yanındaki deliğimize bir tane yalancı sık iğne. Sonrasında 10 tane sık iğne. 2, 3, evet, 10 tane 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi son bir yalancı sık iğne ve son trabzan deliğimize de bir tane ikili trabzan yapıyorum ve şuradan çektiğimiz 3 zincirin tepesine batarak yürütme yaparak bir üst sıraya geçiyorum. Hemen şöyle bir zincir çektim. Bakın motifimiz bayağı tamamlandı. Şimdi burada yalancı sık iğne yaparak dolduracağım. Şuradaki sayıları söylemiyorum, bakın. Hemen bir zincir çektiğim yerden şöyle bir tane yalancı sık iğne yaptım. Hemen yan tarafa geldim. Bakın şu 3 zincir içerisine 2 tane yalancı sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi yine 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Köşelerde bu. Geri kalan boşluklarımızı yalancı sık iğne dolduracağız. Yine köşeye geleceğiz. 2 tane yalancı sık iğne, bir zincir, 2 tane yalancı sık iğne yapacağız. Bütün köşeler aynı şekilde devam edecek ve motifimiz bu hale alacak. Sonrasında bunları artık kol ve gövdeyle, bedenle birleştirme işlemine başlayacağız. Motifimizi bitirelim ve devamına başlayalım hırkamızı. Şimdi ben şöyle yaptığım motifleri diktim. Dikme işlemini göstermiyorum. Bildiğiniz diktim yani iğneyle. Şöyle sıralamasını oluşturdum. Bu şekilde 4 tane yaptım ben. 4'ü 47-50 santim boyunda oluyor. Enseden belime kadar. Motif sayısını çoğaltarak daha da uzatabilirsiniz. Bunu bu şekilde hazırladım. Bu böyle duracak. Sonrasında şimdi şu kolları, üst kısımlarını birleştirmemiz gerekiyor. Bir tanesini birleştirdim böyle size gösterebilmek açısından. Şöyle, isterseniz iğne ile birleştirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi tığ ile birleştirebilirsiniz. Ben tığ ile birleştirdim. Şimdi bunu birleştirme işlemini göstereceğim. Şöyle kenara alayım. Birleştirmediğim motif de burada. İpimi de bir alalım. Şimdi bu motifin düzü. Hemen aynı şekilde motifin tersini çevireceğim. Şöyle. Şimdi motifin tersi elimde. Bu kısımdan birleştirmeye başlayacağım. Şöyle. Tığıma şöyle ilmeğimi alayım bir saniye. Tığıma ilmeğimi aldım. Görüntümü de yakınlaştırdım. Şimdi buradan başlayacağım birleştirmeye. Ben şu an kol kısmından birleştirmeye başlıyorum. İsterseniz enseden de birleştirmeye başlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmeyecek. Şuradaki 2 zincirli kısımdan şöyle tutuyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında şöyle her ilmeğin üst kısmını alacağım. Ve sık iğne yaparak birleştireceğim. Bakın sadece üstler. Önden de arkadan da sadece üst kısımları alıyorum. Burası ve burası. Sık iğne yaparak gidiyorum. Zincir olan kısımda zincirin içinden de geçirebilirsiniz. Böyle sadece üstleri alarak
Devam ediyorum. Düzgün gösteriyor mu ekranım? Bunu aynı şekilde iğneyle de yapabilirsiniz. Benim tığ ile yapmak daha kolayıma geliyor. Tığ ile devam ettim. İki kolu birleştirdikten sonra arka kısmını birleştirelim. Ondan sonra da etek, kol uçları ve yaka kısmını devam edeceğiz. Şöyle. Evet, bunun birleştirme işlemini bitirdim. Şimdi şöyle çevireceğim ve diğerinin yanına koyacağım. Evet, iki tane böyle motifimizi oluşturduk. Şunları da oluşturmuştuk. Şimdi bunları buradan birleştirmeye başlayacağım. Yakadan eteğe kadar. Bunun hepsini birleştirdiğim için etekte şu bir motif fazladan kalacak. Buradan artacak. Yani şöyle göstereyim. Birleştirince şöyle bir tane kadarı aşağı doğru sarkık olacak. Bunu da eteği uzatacağım için buradan birleştirirken, örerken birleştireceğim ben. Şimdi bunu buradan birleştirme işlemini göstereyim sizlere. Ben yine tığ ile siyah iple yapmayı planlıyorum. İsterseniz iğne ile de birleştirebilirsiniz motifleri. Şu aralarını birleştirdiğiniz gibi. Tığıma ipimi aldım. Şöyle bir tanesini çıkartayım. Bir tane kolu aldım. Şöyle tutayım hatta. Kolun bu kısım aşağıda, kol burada aşağıda. Şu an gövdeyi görüyorsunuz. Yani şuradan birleştirme yeri. Böyle birleştireceğim. Şöyle aşağı doğru çevireyim birazcık. Şu enseden tutuyorum. Buradan. Bunu da bu köşe kısmından tutuyorum. Şöyle göstereyim. Bakın bu modelin düz kısmı, yani dışarı gelecek kısmı. Burası da dışarı gelecek kısmı. Şöyle tutacağım. Yani şöyle arasına girmiş olacak bu. Şu şekilde. Buradan birleştireceğim şimdi. Tam köşede bu zincirlerinden tutuyorum. Yine sık iğne yaparak birleştiriyorum. Her deliğe batacak şekilde karşı tarafında tam deliğine batacağım. Buranın da şu şekilde batarak birleştiriyorum. Şöyle bir görüntü olacak. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Sadece şu ön kısımlarını, bunun da şu arka kısmını alıp sık iğne ya da yürütme de yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle sadece dışarıda kalan kısımları alıp yürütme yaparak da birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Birleştirme işlemini nasıl yapmak istiyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. Ben sık iğne olarak örmeyi tercih ediyorum şu an. Şöyle düzgün gösteriyorum. Şöyle ortalayayım. Kenarda olduğu için odaklamayabilir belki. Böyle
Öre gideceğim. Yine sonda dediğim gibi son motifim kalacak benim. Çünkü uzun yaptım. Sizin de öyle olacak. Siz belki daha uzun yapmak isterseniz 1-2 motif fazlanız olur. Ben de şu an 1 motif fazla var. Tam böyle belimde bırakacağım çünkü. Bunun iki tarafı da aynı şekilde birleşecek. Şimdi şöyle göstereyim bir saniye. Şöyle düzünü tutayım. Bakın. Şöyle birleştiriyorum. Bu buradan böyle gözüküyor. Şunu takayım. Yine diğer tarafı da koyacağım. Aynı şekilde onu da buradan birleştireceğim ve sırt kısmını birleştirmiş olacağım. Sonda dediğim gibi motif aşağıda kalacak. Onu da birleştirme işlemi tamamladıktan sonra etek kısmını yaparak göstereceğim sizlere. Evet, şimdi size böyle tam ekran gösterebilmek açısından ekranımı biraz uzaklaştırdım. Söylediğim gibi şu kısımları birleştirdim. Sonrasında şu alt kısımları öreceğimizi söylemiştim. Ama örerken göstermedim sizlere. Çünkü zaten bildiğimiz bir şey. Sadece alt kısmına şu kalan motifin kalan kısmını şu şekilde bu şekilde böyle ördüm. Böyle. Görüntüsü bu şekilde. Şu arada şu yarısı ön, yarısı arka. Ben şöyle tamamını göstermek için şöyle öne aldım. Şöyle önden de göstereyim. Önde de ufak bir değişiklik yaptım. Yani değişiklik yapmadım aslında. Ek yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Bakın şu pembe kısmı şuradan şöyle tekrar şu kısma kadar ördüm. Sadece yaka kısmını hani çok açık durmasın diye birazcık daha daralttım şu kısmını. Şuradan da göstereyim. Bakın motifin sadece şu kenar kısımlarında birer sıra daha var. Tabii bunu yapmanıza gerek yok. Yapabilirsiniz de. İsterseniz biraz daha bile kalınlaştırabilirsiniz. Şu ense oyuntusu var bizde. Bu yeterli oluyor. Sonrasında şu kolu bir tanesini yaptım. Şu lastik kısmını göstereceğim sizlere sadece. Bu kısımları göstermeyeceğim. Zaten bildiğimiz bir şey. Aynı şekilde dönüyoruz. Şuradan sonrasını şöyle bu kadar kısmını ördüm. Kolunuzun uzunluğuna göre bunu üzerinize giyip deneyerek örmeniz gerekiyor. Şöyle yakınlaştırayım sizi biraz. Bunu dediğim gibi örerek kolunuzun uzunluğuna göre ayarlamanız gerekiyor. Ben şuraya kadar geldikten sonra bıraktım. Bu kısımdan sonrasını lastik örmek için bıraktım. Bunu giydiğimde lastikle birlikte tam şu kadar oluyor. Yani tam buralarıma kadar gelmiş oluyor. Dediğim gibi bu kısmı bıraktım. Bakın. Şurasını ördüm. Burayı bıraktım. Burayı birlikte öreceğiz. Ve bu lastiğin nasıl örüldüğünü göstereceğim sizlere. Yine bu alt kısımda da bu şekilde bırakmak istemiyorum. Galiba şu bütün etek ve şu yakayı dönen kısma siyah iple biraz daha örebilirim. Şöyle lastik de koyulabilir aslında ama bu arada lastik gözüküyor mu? Şöyle yakınlaştırdığım zaman biraz gözüküyor gibi. Şöyle odaklamaya çalışayım. Bakın burada bir lastik var. Bunu göstereceğim. Yani bunu eteğe de koyabilirsiniz. Düz de durabilir. Bu arada bu yaptım. Üzerime giyeceğim. Göstereceğim size videonun sonunda. Bu benim üzerime böyle tam oturuyor. Yani bol değil, salaş değil. Tam böyle oturan cinsten bir hırka oldu. Benim de hoşuma gitti. O yüzden bir daha genişletmek istemedim. Eğer tabii ki genişletmek istiyorsanız şu kol ölçüsüne kadar verdiğim ölçüden sonrasını şu kolunuzu hani olduktan sonra daha örmeyin dedim ya ben.
Eğer ondan sonrasını bedende genişletme yapmak istiyorsanız sadece şu arka kısımları örerek ve alttan yine boydan örerek devam edebilirsiniz. Şuradan şu yeşilden göstereyim. Bak, şu yeşili örüyorsunuz. Bu yeşili tekrar örüyorsunuz. Bunun etrafını yani örüyorsunuz. Kolu diktikten sonra. Bu kısımları tekrar örerseniz bedende genişleme oluyor sadece. Kolda genişleme olmuyor. Ben hani buradan sonrasını örmedim. Sadece şu motifi koyarak bedende birazcık daha genişletme yapmıştım. Dediğim gibi o şekilde örerseniz bedende de genişletme yapabilirsiniz. Bu motifle de tekrar genişletme yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Şimdi kolumuzun lastiğini nasıl yapalım örmeye başlayalım. Şimdi başlıyoruz kolumuzun lastiğini yapmaya. Tığıma ilmeğimi aldım. Şunu şöyle biraz düzeltelim. Şöyle tutayım hatta kolumuzu. Buradan bir sıra sık iğne öreceğiz. Yalancı sık iğne öreceğiz. İsterseniz normal sık iğne de örebilirsiniz. Ben bu şekilde tığıma bir kere dolayarak yalancı sık iğne yapmayı tercih ettim. Bir kere doluyorum. Ve her trabzan üzerinden, trabzan deliği üzerinden şu şekilde hepsini yaparak bir sıra yalancı sık iğne oluşturacağım. İkinci sırada da lastiği yapmaya başlayacağız. Burada bir de şeyi anlatabilirim. Bakın şu kolda şöyle tuttuğumuz zaman hafiften bu kısma doğru bir daralma oluyor. Bunu nasıl yaptığımı söylemedim sizlere. Onu da nasıl yaptım hemen anlatayım. Hani bunları yaparken aralarında şu kısımları da bir tane zincir çekiyorduk ya. Ben onu şu pembeyi ördükten sonra şu pembe bir sırayı yani şu buraya kadar örmüştük kolumuzu birleştirme kısmı burada. Burada bir sıra pembe ördüm. Sonra bu siyahta aralardaki bir zincir yapmadan örmeye devam ettim. Buradan sonrası aralarda bir zincir yok ve hafiften bir daralma var. Şöyle tutayım bakın. Şurada hafif, çok hafif bir daralma var uç kısma doğru. Bunu da aradaki zincirleri yapmayarak yaptım. Herhangi başka bir şey yapmadım. Eksiltme veya arttırma hiçbir şey yapmadım. Sadece aradaki zincirleri yapmadım. Bakın şuradan gösterebilirim. Burada bakın arada zincir yok. Direkt 3 tane trabzan yaptım. Yan tarafa geçtim. 3 tane trabzan yaptım. Bu şekilde yaptım. Şimdi bunun şu sırasını öreyim. Sonrasında ikinci sıraya geçelim. Şimdi birinci sırayı bitirdim. Şu şekilde oldu. Ben bir sıra daha yalancı sık iğne yapmak istiyorum. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Şurada hani şu şöyle görünsün diye. Şöyle birazcık daha sonradan lastik başlasın diye. Aslında siyahla da gözükmüyor. Bakın şurada bir sıra daha. Şurada hafif birazcık daha aşağıdan başlasın. Direkt buradan kökünden şu ördüğümüz yerin başından başlamasın diye bir sıra daha yalancı sık iğne yapacağım. Yine eksiltme veya arttırma yapmıyorum. Her deliğe bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bitirelim. Bir sonraki sırada lastiğimizi yapmaya başlayalım. Yine bunu isterseniz burada yalancı sık iğne değil trabzan yapabilirsiniz. Ben diğerinde yalancı sık iğne yaptığım için buna da yalancı sık iğne yapıyorum. Trabzan da yapabilirsiniz burada. Evet, ikinci sıra yalancı sık iğneyi de ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burada bağlamamı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şimdi burada asıl mesele siyahla size nasıl göstereceğim. Bakın yalancı sık iğnelerin tam orta kısmından önden batıyorum ve şu şekilde tığımı alıyorum.
üstlerinden değil, tam orta kısmından, hatta şuradaki trabzandan göstereyim. Bakın şurasından alıyorum. Şu kısmından alıyorum. Yalancı sık iğnenin bir tane önden alıyorum. Hemen buradan bir tane önden alarak göstereyim. Bu bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanı yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Şimdi bunun demin önden almıştık. Şimdi böyle arka kısmından almamız gerekiyor. Bakın şu şekilde. Böyle aynısını arka kısmından alıyoruz. Şu renkliden tekrar göstereyim. Buradan batıyorum. Şu şekilde orta kısmından, arka kısmından alacağız. Siyahta gösteremiyorum maalesef. Bakın şöyle aldım. Bu şekilde tam orta kısmından, arka kısmından aldım. Bir tane düz, bir tane ters olmuş oldu. Şimdi tekrar önden alıyorum. Trabzan yapıyorum. Yine ilmeğimi doladım. Bu sefer arkadan alıyorum. Bu da ters oluyor. Önden aldığım düz trabzan yerine geçiyor. Arkadan aldığım ters trabzan yerine geçiyor. Birinci sıramızı bu şekilde yapacağız. İkinci sırada da yine aynı şekilde yapacağız. İkinci sırada da tekrar göstereyim sizlere. Bu sırayı bitireyim. Bir önden, orta kısımdan, bir arkadan, orta kısımdan. Bir önden, bir arkadan. Şimdi ilk sırayı bitirdim lastiğimizde. Üst sıraya geçmek için şurada çektiğim 2 zincire batıyorum şu şekilde, şöyle ortasından ve şöyle yürütme yaparak bağlıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada önümüze ilk gelen, ilk başta üstten almıştık. Tabii ben burada siyahlı size gösteremiyorum maalesef. Üstten aldığımızın orta kısmından batıyoruz. Yine bir trabzan yapıyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Alttan aldığımızda sıra, yine alttan aldığımızı da alt kısmından alıyoruz ve trabzan yapıyoruz. Üst kısımdan aldığımızın orta kısmından batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Alt kısmından aldığımızın orta kısmından batıyoruz alttan ve yine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıralar hep bu şekilde. Üstten alınanlarda üstten, alttan alınanlarda alttan alıyoruz. Ve işte bu şekilde lastik görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Bakın. Şunlar üstten alınanlar, şurada da alttan alınanlar var ama maalesef bu kadar gösterebiliyorum. Bu kadar gözüküyor siyahla. Şöyle bakın. Bunu da istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. En sonuna da bir sıra sık iğne gittim. İsterseniz gitmeye de bilirsiniz. Bundan sonrasında zaten hırkamızı bitirmiş oluyoruz. Yine dediğim gibi bu kısımlarına isterseniz yaka kısımları ve etek kısımları, isterseniz lastik yapabilirsiniz veya bir sıra daha siyah geçebilirsiniz. Şu an size anlattığımda 2 adet siyah iplik kullandım ve 2 adetten sadece kalan bu. Diğer kek ipten de yine 2 adetinden kullandım ve 2 adetten arttı. Onlar 200 gramlık iplerdi. Yine arttı, ondan bir 100-150 gram kadar artmış olabilir. Tam olarak bilmiyorum çünkü elimde 3 tane vardı. Ve arasından böyle şunlardan falan almak için 3. ipten de kullandım ben, böyle geçişleri düzeltmek açısından. Bu şekilde. Şimdi bunun bitmiş halini de göstereceğim video sonunda size. Evet, hırkamı bitirdim. Şöyle kollarımızı böyle. Sadece bir sıra yalancı sık iğne gittim siyah üzerinden. Arka kısmı bu şekilde.
Ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.